Evet, bugün sizlere örgü baktüs şal boyunluk yapımını anlatacağım. Tabii ki sonra da beresini. Bu arada İzmir Ödemiş'ten herkese merhabalar ve kanalıma hoş geldiniz. Ben emekli resim iş öğretmeni Hatice Taşkoyan. Kanalımda sizlere arada çok sevdiğim geri dönüşüm projelerini, bazen tasarladığım örgü modellerini, bazen de mutfağımdan sağlıklı atıştırmalık tarifleri veriyorum. Boyunluktan sonra bere yapmak isterseniz sağ üst köşeye ve açıklamalar kısmına berenin yapımının linkini bırakıyorum. İzleyebilirsiniz. Bir uçtan başlayıp bir taraftan arttırıp bir taraftan kesilerek yapılan boyunluğun örgü tekniği 6 sıra düz, 6 sıra ters örgü. Boyunlukta kullandığım malzemeler 3 yumak Nako Vals, %100 premium akrilik, renk no'su 86, 383, 100 gram ve 240 metre. Bu yumakları örmek için elinizin sıkılık ve gevşekliğine göre 4, 4,5-5 no olabilir. Püskül yapmak için bu şekilde Nescafe bardağı ve makas gerekli. Bere ve boyunluk için ben sizlere önceden şemalar hazırladım. Şemada mavi görünen yerler ters, beyaz görünen yerler düz örgü ile örüldü. 19 kez 6 sıra ters örgü, 19 kez 6 sıra düz örgü örüldü görüldüğü gibi. Boyunluk bu köşeden uç kısımdan başlanıldı. Bu kenardan hep birer ilmek kesildi. Buradan da arttırma yapıldı. Biraz sonra anlatacağım. Sizler bu şemanın ekran görüntüsünü alabilirsiniz. Boyunluğa bu uç kısımdan başlanıldı. Bu kenardan hep birer ilmek kesildi. Bu kenardan da arttırma yapıldı. Düz örgü kısmından başlayarak 16 dilim boyunca her dilimde üçer kez dörder ilmek artırıldı. 17. dilimde düz örgü kısmında girişte 3 kez üçer ilmek artırarak devam edildi. Tekrar 18. dilimden 38. dilime kadar girişte ikişer ilmek artırılarak devam edildi boyunluğa. Sonra şişteki 215 ilmek ters örgü kısmında kesilerek boyunluk tamamlandı. Yapımı çok kolay. Ben sizlere daha açık bir renk ile ters örgüsü üzerinde anlatmak istiyorum. İpin kalınlığına göre 4, 4,5 ya da 5 nolu şiş ile örebilirsiniz. Ben 4 nolu şiş üzerine 5 ilmek atarak başladım. Bu boyunluk ve bereyi yıllar önce sevgili Meral mağazama örmüştü. Şimdi sizlere ters örgüsü üzerinde anlatacağım. 5 ilmek attım ve birinci sırada düz örgü örerek devam ettim. İkinci sıra ters örgü örelim. Üçüncü sıra düz örgü kısmında tam 4 kez ilmek arttıralım. Arttırmaları 2 ilmeğin arasından ilmek çıkararak şişe takarak yaptım. Dört kez bu şekilde ilmek arttırdım ve bunları düz örgü ile devam ettim.
Bu ilmeğin yönünü çevirerek ördüm. Dördüncü sıra örgünün tersinde bir ilmek keserek devam ettim. Boyunluğun bu kısmında hep birer ilmek keserek devam edeceğiz. Burada bir değişiklik yok. Beşinci sıra örgünün düz kısmında yine iki ilmeğin arasından birer ilmek 4 kez çıkararak arttırma yapalım. Ve bunları tekrar düz örelim. Artırdığım 4 ilmeği düz ördüm. Bu ilmeğin yönünü değiştirerek sıradaki tüm ilmekleri düz örerek devam ettim. 6. sıra örgünün tersinde de bir ilmek keserek başladım ve örgünün tamamını ters örerek 6. sıra ve 1. dilimi tamamlamış oldum. Şimdi örgünün ters örgü kısmında 2. dilimdeyim. 2. dilimde de 6 sıra ters örgü örelim. Bir kenardan hep birer ilmek, diğer kenardan da 3 kez 4'er ilmek arttırarak devam ettim. 2. dilim 1. sırada bu şekilde 4 ilmek artırdım. Artırdığım ilmeklerle birlikte 2. dilimde 1. sırayı ters örgü örerek tamamladım. Boyunluğu örerken girişte arttırma, diğer girişte de birer ilmek kesme yapıyoruz. Şimdi 2. dilimin 2. sırasında arkada bir ilmek keserek düz örgü ile devam ettim. İkinci dilimin 3. sırasında 4 ilmek arttırdım ve tamamını ters ördüm. Arttırmaya başladığımız ilmek döndüğünden buranın yönünü çevirerek örmeyi unutmayalım. İkinci dilimin 4. sırasında bir ilmek keselim ve sıranın sonuna kadar düz örelim. Örgünün önünde ters görünecek.
İkinci dilimin 5. sırasında 4 ilmek artırarak devam edelim ve tamamını ters örelim. İkinci dilimin 6. sırasında girişte bir ilmek keselim ve düz örgü ile devam edelim. Altı sıra olduktan sonra ters kısmından saydığımızda daha kolay. Şimdi 3. dilime geldik ve bu şekilde tam 16 dilim girişte 4'er ilmek artırarak diğer girişte de birer ilmek keserek devam edelim. 17. dilimde 3 kez 3'er ilmek artıralım. 18. dilimden 38. dilime kadar 21 dilim boyunca bu kez ikişer ikişer artıralım. Çok uzamaması için. Gördüğünüz gibi yapımı çok kolay. Bu kenardan da hep birer ilmek keserek devam edelim. Yine 3. dilimi anlatmak istiyorum. Düz örgü kısmındayız. 1. sıra aynı şekilde 4 ilmek arttıralım. Örgünün yönü değişeceğinden düz örgü ile devam edelim. Ben tekrar boyunluğu örmemek için ters örgüsü üzerinde anlatıyorum. Sizler de bu şekilde başlayıp tam 16 dilim boyunca girişte 4'er ilmek artıralım. Diğer girişte birer ilmek keselim. Ben bunu 16 dilim örmüş gibi kabul ederek 6 dilim örüp geldim. Sizler bunu 16 dilim örmüş gibi kabul edin. 16 dilim örünceye kadar birer ilmek kesin. Buradan da 4'er ilmek arttırın. 17. dilimde düz örgü kısmına gelince bu kez 4'er ilmek arttırmayalım. 3 kez 3'er ilmek arttıralım. 17. dilimde düz örgü kısmında 1. dilimden 16. dilime kadar bir girişte 4'er ilmek arttırdım. Diğer girişte de birer ilmek kestim. Şimdi 17. dilim düz kısımda da sol üst köşeye sıraları yazdım. 3 ilmek birinci sırada artırarak düz ördüm sıranın sonuna kadar. Tekrar ikinci sıra örgünün arkasında bir ilmek kestim ve ters ördüm. Bu şekilde 3. sırayı, 4. sırayı, 5. sırayı, 6. sırayı uyguladım. Bu sayılarda 17. dilimi tamamlayalım. 18. dilimden 38. dilime kadar 21 dilim boyunca bir kenardan artık 2 ilmek arttıralım.
Diğer kenardan yine aynı şekilde bir ilmek keserek boyunluğumuza devam edelim. Artık 4 ilmek arttırmıyoruz. 3 ilmek de arttırmıyoruz. 2 ilmek arttırarak bu şekilde örgümüze devam ediyoruz. Özetle 18. dilimden 38. dilime kadar toplamda 21 dilim boyunca bir kenardan girişlerde ikişer ilmek arttıralım. Diğer kenardan girişlerde birer ilmek keserek 38. dilime kadar gelelim. 38. dilimde 6 sıra ters ördükten sonra 7. sırasını da örelim. Ters örgü olarak. Çünkü kesileceğinden içe kıvrıldığında küçük görünmesini istemiyorum. 5 ilmek başladığımız bir kenardan arttırma, bir kenardan kesme yaparak toplamda şişte 215 ilmeğimiz olacak. Sıra saymak ters kısımda daha kolay. 7 sıra sonra düz örgü kısmında normal gevşeklikte boyunluğumuzu keselim. Sıkı kesersek kasar, hafif gevşek bile kesebiliriz. Ben örnek olarak test örgüsünü tamamladım. Sizler şemadaki sayılarda ve ölçülerde boyunluğunuzu örebilirsiniz. Gördüğünüz gibi harika, çok kolay bir boyunluk. Baktüs şal da denilmekte. Çok eni olmayan bir boyunluk. Şimdi ne yapalım? Püskül yapalım. Çapı 8 santim olan bir bardak aldım ve ipi etrafında üst kısımda 35 kez doladım. Bardaktan çıkarıp 2 katlı ip ile bağladım sıkıca. Alttan kestim ve düzelttim. 1-1,5 santim altta tekrar bağlayarak püskülü yaptım. Uç kısmını kestim ve harika kolay bir püskül çalıştım. Üç kenarına, uçlarına tığ yardımıyla geçirdim. Bugün boyunluğu anlattım. Gelecek videoda bereyi anlatacağım. Vermiş olduğum şemaya ve uyguladığımız test örgüsüne göre kolaylıkla bu boyunluğu örebilirsiniz. Normal üçgen şallara göre yüksekliği biraz daha kısa. Umarım faydalı bir video olmuştur sizler için. Ve buraya kadar beni izlediyseniz çok teşekkür ederim. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olabilir. Çıkan bildirim ziline basarak paylaştığım içeriklerden haberdar olabilirsiniz. Şimdilik İzmir Ödemiş'ten hoşça kalınız, sevgiyle kalınız, sağlıkla kalınız diyorum. Bir de ne diyorum? Asla hobisiz kalmayınız diyorum.